Yıl 2001. WWE rakibi WCW'yu satın aldı ve bir imparatorluk kuruldu. 18 yıl boyunca bu imparatorluğa ciddi anlamda meydan okuyan olmadı. Ta ki 2019'a kadar. All Elite Wrestling yani AEW ve güreş dünyası bir kez daha iki cepheye bölündü. Bu video iki organizasyonun tarihini, hatalarını, reyting savaşlarını, sporcu sağlığı krizini ve TKO'nun güreşe ne yaptığını eleştirel bir gözle analiz ediyor. İki tarafın da hatasını göstereceğiz. Çünkü güreşte tek bir iyi taraf yok. Sadece daha iyi ve daha kötü kararlar var. WWE'nin hikayesi Vince McMahon Sr.'ın küçük bölgesel organizasyonunu devralan oğlu Vince McMahon Jr.'ın hikayesidir. 1980'lerde Vince, güreşi yerel bölge anlayışından ulusal bir eğlence endüstrisine dönüştürdü. Hulk Hogan, Andre the Giant ve WrestleMania. Güreş artık bir spor değil, bir şovdu. 1990'larda WCW ciddi işler çıkardı ama WWE, Steve Austin ve Drac ile karşılık verdi. Attitude the Era dönemi başladı. 2001'de WCW battı ve WWE tarafından satın alındı. Bundan sonra 18 yıl boyunca gerçek bir rakip çıkmadı. WWE istediğini yaptı. İstediği güreşçiyi istediği gibi kullandı. Ve bu tekel döneminde sporcu sağlığı sistematik olarak görmezden gelindi. 2022'de patlak veren cinsel istismar iddiaları Vince McMahon'ı koltuğundan etti. 2023'te şirket Endeavor Group ile birleşerek TKO Group Holdings çatısına girdi. UFC'nin sahibiyle aynı çatı altına. Triple H yaratıcı yönetimi devraldı ve başlangıçta umut verdi. Ama TKO'nun gölgesi büyüdükçe güreşin ruhu sorgulanmaya başlandı. 2 Ocak 2019 All Elite Wrestling resmen kuruldu. Tony Khan, Young Bucks, Kenny Omega ve Cody Rhodes. AEW'nun manifestosu netti. Güreşçilere yaratıcı özgürlük, sporcu sağlığına öncelik ve rekabetçi bir seçenek. 25 Mayıs 2019 ilk büyük etkinlik Double or Nothing 2 Ekim 2019 Dynamite TNT'de yayına girdi. Wednesday Night Wars başladı. AEW ilk yıllarında NXT ile reyting savaşını kazandı. WWE'nin görmezden geldiği güreşçilere sahne açtı. Jon Moxley, Kenny Omega, Chris Jericho, Bryan Danielson, Adam Cole ve en büyük imzası CM Punk. 20 Ağustos 2021 7 yıllık sürgün sona erdi. United Center patladı. AEW ciddi bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı ama ardından gelen süreç organizasyonun hem parlak hem de karanlık dönemini getirdi. CM Punk'ın AEW hikayesi iki büyük patlamayla son buldu. İlki 2022'de, ikincisi 2023'te. Her ikisini de doğru anlamak için olayları olduğu gibi aktaralım. 4 Eylül 2022 AEW All Out Show'u. Punk o gece Jon Moxley'i yenerek AEW World Heavyweight Championship'i ikinci kez kazandı. Maçta sol triceps tendonunu yırttı. Ağır bir sakatlık yaşamıştı. Maç sonrası yaptığı toplantıda Punk biriken öfkesini döktü. Young Bucks'ı target'ı yönetemeyen EVP'ler olarak nitelendirdi. Colt Cabana meselesini gündeme taşıdı. Sert, plansız ve dağınık bir konuşmaydı. Basın toplantısının ardından sahne arkasında Young Bucks ve Kenny Omega ile karşı karşıya geldi. Yapımcı Ace Steel de olaya dahil oldu. Kelimesi kelimesine fiziksel bir karşılaşma yaşandı. Sonuç, Punk, Young Bucks ve Omega askıya alındı. Şampiyonlukları ellerinden alındı. Ace Steel ise kovuldu. Üçüncü taraf soruşturması başlatıldı. Haziran 2023'te Punk geri döndü. Tony Khan uzlaşmak istiyordu. Collision adlı yeni program Punk için tasarlanmıştı. Ama barış uzun sürmedi. 27 Ağustos 2023'te Wembley Stadyumunda AEW All In Show'u. 72.265 kişilik tarihi kalabalık. O gün sahne arkasında bir anlaşmazlık patlak verdi. Ve bu anlaşmazlığın özü sporcu güvenliğiyle doğrudan bağlantılıydı. Jack Perry, Hook ile olan maçında gerçek cam kullanmak istemişti. CM Punk buna karşı çıktı. Punk'a göre bu gereksiz bir risk, gereksiz bir tehlikeydi.
Perry maçta gerçek camı kullandı ve ardından sahne üzerinden bir yorum yaptı. "Cry me a river", yani "ağla bakalım" dedi. Punk bu yorumu duyduğunda Perry ile yüz yüze geldi. Punk'ın kendi ifadesiyle "Kimseye yumruk atmadım. Sadece biraz boğazladım. Sonra Tony'ye dönüp dedim ki burası bir şaka, sen bir palyaçosun, istifa ediyorum" dedim ifadelerini kullandı. Bu olayda iki tarafın da tutumu eleştirilebilir. Punk'ın tepki biçimi tartışmalıydı ama temel argümanı oldukça doğruydu. Gerçek cam kullanılan bir maçta gerçek sakatlanma riski olmuştu. Bu güreş endüstrisinin en temel güvenlik protokollerinden biriyle çelişiyordu. Punk bu konuyu defalarca dile getirmiş, defalarca görmezden gelinmişti. AEW Jack Perry ile süresiz olarak askıya almıştı ama birkaç ay sonra Jack Perry geri döndü. Hatta The Elite'in parçası olarak önemli roller üstlendi. Punk ise kovulmuştu. Tony Khan'ın bu kararı hem tutarsız hem de sorgulanabilirdi. Kimin haklı olduğuna bağımsız bir gözle bakıldığında güvenlik konusunda Punk haklıydı. TKO Group Holdings, Endeavor'ın WWE ve UFC'yi bünyesinde topladığı holding. Teorik olarak bu birleşme WWE'ye muazzam finansal güç vermişti. Pratikte ise farklı bir soru doğdu. TKO güreşi seven insanlar tarafından mı yönetiliyor, yoksa güreşi bir finansal ürün olarak gören insanlar tarafından mı? TKO CEO'su Ari Emanuel, Hollywood'un en güçlü ajanslarından William Morris Agency'nin kurucusu. Müzisyenleri, oyuncuları ve sporcuları temsil eder. Güreş onun için bir içerik platformuydu. Bu bakış açısı WWE'ye yeni bir yön verdi. Daha fazla ünlü, daha fazla crossover, daha fazla mainstream medya görünürlüğü. Ve bu yön güreş dünyasında ciddi bir soru işareti yarattı. WrestleMania 41, Travis Scott anakarta dahil edilmişti. Güreşçi mi? Hayır, müzisyendi. Seyirci tepkisi soğuktu. Travis Scott sahneye çıktı, bir şeyler yaptı ve gitti. Güreş hayranları şunu sormuştu: bu gerçekten gerekli miydi? Ama asıl büyük tartışma WrestleMania 42'de yaşandı. WWE, Cody Rhodes ile Randy Orton arasındaki şampiyonluk maçına, yani gecenin ana etkinliğine Pat McAfee'yi dahil etmişti. McAfee eski NFL oyuncusu ve ESPN yorumcusuydu. WWE'de yıllarca yorumcu olarak çalışıyordu. Problem şuydu: McAfee, Cody Rhodes ve Randy Orton'un güçlü, yıllardır beklenen karşılaşmasının önüne geçirildi. Güreşi kurtarma misyonuyla sahneye sürüldü ve seyircinin tepkisi sert oldu. Eric Bischoff bu durum için şunları söyledi: çok riskli bir karardı ve işe yaramadı, çirkin oldu. Cody Rhodes bizzat McAfee'yi popüler bir mimde yer alan askerlerin yanındaki palyaço olarak nitelendirdi. WWE içindeki güreşçiler de tepkilerini dile getirdi. Maç sırasında Randy Orton McAfee'ye RKO vurdu. Plansız bir değişiklik gibi görünen bu an aslında gelen tepkiye verilen acele bir yanıttı. McAfee daha sonra şunları söyledi: İyi haber şu, iş zaten kurtarılmaya ihtiyaç duymuyormuş ve ben bittim. Elveda güreş. Pat McAfee WrestleMania 42'nin ana etkinliğine nasıl girdi? Çünkü TKO CEO'su Ari Emanuel, McAfee'yi gelecekteki bir Hollywood yıldızı olarak görüyordu ve bu vizyon güreşin en büyük gecesini etkiledi. Bu güreş tarihinde yeni bir şey değildi. WCW'de son döneminde benzer hatalar yapmıştı. Ama TKO döneminde bu eğilim sistematik bir hal almaya başladı. Güreşçiler yıllarca antrenman yapıyor, kendi hikayelerini yazıyor. Ringe her gece canlarını ortaya koyuyordu. Ve sonunda bir NFL yorumcusu, bir rapçi, bir müzisyen WrestleMania'nın ana etkinliğinin odağına alınıyordu. Bu güreşin ruhunu değil, güreşin markasını satmaktı. 24 Nisan 2026. WrestleMania 42'den yalnızca bir hafta sonra WWE yaklaşık 25 güreşçiyi kadrodan çıkardı. Bu modern WWE tarihinin en kapsamlı toplu kovuluşlarından biriydi ve liste güreş dünyasını sarsmıştı. Kairi Sane, WrestleMania 42'den sadece 4 gün önce Raw'da maç yapmıştı. Asuka ve Io Sky ile devam eden bir storyline'ın ortasındaydı ve kovulmuştu. Aleister Black, WWE'ye 4 yıllık AEW serüveninin ardından geri dönmüştü. Damien Priest ile uzun bir feud sürdürmüştü ama hiçbir zaman net bir sonuca kavuşmadı.
Ve o da kovuldu. Eşi Zelina Vega ile birlikte. White Seats. Tüm grup bir anda silindi. Bo Dallas, Nikki Cross, Joe Gacy, Eric Rowan ve Dexter Lumis. Bray Wyatt'ın kardeşi Bo Dallas, abisinin mirasını yaşatmak için geri dönmüştü. White Seats, Bray Wyatt'a bir veda ve saygı duruşuydu. Ama onlar da kovulmuştu. Santos Escobar, Apollo Crews, Zoe Stark, Alba Fire ve daha fazlası. Zelina Vega kovuluşunu kamuoyuyla paylaşırken dikkat çekici bir detay verdi. Haberi WWE'den değil, TTO Group Holdings'ten aldı. Saat 17.09'da bir telefon gelmişti. Bu küçük detay büyük bir şeyi anlatıyor. WWE artık Stamford'da değil, bir holdingin konferans odasında yönetiliyordu. Bu kovuluşların resmi nedeni açıklanmadı ama güreş analistleri ortak bir çerçeve çizdi. TKO maliyet optimizasyonu yapıyordu. Güreşçiler TKO'nun gözünde içerik üreticisiydi ve düşük izlenme rakamı olan içerik üreticilerin sözleşmesi yenilenmez. Kairi Sane'in WrestleMania 42 kartına alınmaması ve 4 gün sonra kovulması bu mantığın somut örneğiydi. White Seats'in tamamının aynı anda kovulması ise Bray Wyatt'ın mirasına yapılmış kaba bir saygısızlık olarak değerlendirildi. 2024 yılı ortalamaları WWE SmackDown 2 milyon izleyici üzeri, WWE Raw 1.6 milyon, AEW Dynamite 694 bin. Ocak 2025'te Raw Netflix'e geçti. İlk bölüm 5.9 milyon global görüntüleme aldı. TKO Group 2024 yıllık geliri 1.398 milyar dolar. Yani bu TKO için bir rekordu. AEW tahmini 200-250 milyon civarındaydı. AEW Dynamite 2024-2025 arası izleyici sayısı %20 düşmüştü. 18-49 demografisinde %38 düşüş. AEW Rampage iptal edildi. Collision sayıları zayıf kalmıştı. Analistler açık konuşmuştu. AEW, WWE asla geçemez ama var olmaya devam edebilir ve var olması da önemli. 2022'ye kadar akış WWE'den AEW'ye doğruydu. Cody Rhodes AEW bıraktı, WWE'ye döndü ve şampiyon oldu. CM Punk AEW'dan kovuldu, WWE'ye geçti ve Royal Rumble'ı kazandı. Bu tersine akış AEW açısından en önemli sinyaldi. WWE'nin Triple H döneminde yaratıcı ortamı iyileştirmesi eski isimleri geri çekmişti. Rating savaşları, TKO'nun kararları, yıldız transferleri bunların hepsi önemli ama bir şey var ki çok daha önemli. Ringe çıkan insanların sağlığı. Ve bu konuda hem WWE hem de AEW tarihsel olarak yetersiz kalmıştı. Kronik travmatik ensefalopati yani CTE, tekrarlayan kafa darbelerinin beyin dokusunda yarattığı geri dönülemez hasar. Chris Benoit'ın beyninde 40 yaşında 85 yaşında Alzheimer hastasınınkine benzer CTE saptandı. Andrew Martin'de de aynı bulgular vardı. Ve Daphne'de de beyin sarsıntıları vardı ve sistem onu terk etmişti. Her iki organizasyonda güreşçileri independent kontraktör yani bağımsız yüklenici olarak sınıflandırıyordu. Bu tıbbi sigorta yok, uzun vadeli bakım yok, sakatlanma güvencesi yok anlamına geliyordu. Punk'ın Jack Perry ile olan anlaşmazlığı gerçek can meselesiydi ama bu tek bir olayın çok ötesine işaret ediyordu. Punk yıllarca şunları söylemişti. Güreş endüstrisi güreşçileri tükettikten sonra terk ediyor. AEW'de bu eleştiriden muaf değildi. Ve haklıydı. Gerçek can kullanan bir spot, sporcu güvenliğini para kazanmak için feda etmektir. Bu büyük resmin küçük ama çok somut bir örneğidir. WWE finansal olarak kazanıyor, reytinglerde kazanıyor, yıldız transferlerinde kazanıyor. AEW ise hayatta kalıyor, rakip olmaya devam ediyor. Ama kendi yarattığı kaosla da boğuşuyor. Ama bu rekabette gerçekte ne kaybediliyor? WrestleMania artık güreşçilerin geceleri değil, Travis Scott sahnesini Pat McAfee'nin ana etkinliğe dahil edilişini izliyoruz. TKO'nun bahar temizliği adını verdiği kovuluş dalgasında Kairi Sane, White Seats ve Aleister Black gidiyor. Bray Wyatt'ın kardeşi abisinin mirasını yaşatmak için kurduğu grubuyla birlikte uğurlanıyor. WrestleMania'dan sadece bir hafta sonra. TKO güreşi bir içerik platformu olarak görüyor ve bu bakış açısıyla güreşçiler içerik üreticisi, izlenme düşerse içerik üretici değiştirilir.
Bu süreçte Tony Khan en büyük yıldızlarını kaybetti. Hem 2022'de hem de 2023'te. CM Punk meselesinde alınan kararlar organizasyonun yönetim kalitesini sorgulatır hale geldi. Sporcu güvenliği konusunda gerçek cam kullanan bir spotu sahneye çıkarmak tam da Punk'ın eleştirdiği sistemin parçası olmak demekti. Her iki organizasyon da şu soruyu yanıtlaması gereken noktada. Güreş, güreşçiler için mi var yoksa güreşçiler için organizasyonlar mı var? Rating rakamları değişir. Anlaşmalar yenilenir. Şampiyonlar gelip gider. Ama CTE ve beyin hasarları asla geri dönmez. Ve WrestleMania'nın ana etkinliğine palyaço misafiri sokmak bir gecede unutulur. Güreşin geleceği bu iki soruyu aynı anda yanıtlamakla şekillenecek. Kim daha çok izlenir ve kim daha iyi bakılır? Güreş büyük bir sektör ama büyük sektörler içindeki insanlara küçük davranabilir.